Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bostan patlıcandan çok lezzetli bir fırın yemeği tarifi paylaşıyor olacağım. Hiçbir kızartma işlemi yapmadan bu yemek gerçekten çok güzel oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 3 adet bostan patlıcanı kullandım. Patlıcanları güzelce yıkadım ve kuruladım. Patlıcanların uç kısmını kesiyoruz. Daha sonra alacalı olacak şekilde soyuyorum. Derince bir kasenin içerisine biraz su koydum. İçerisine 1 yemek kaşığı tuzu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Soyup içerisine oymuş olduğumuz patlıcanları bu suyun içerisine koyacağız. Böylelikle patlıcanları acılığından arındırmış olacağız. Patlıcanları 2'ye kesiyorum. Ortasını oymak için ilk olarak işaretleme yapıyorum. Kenarından 1 santim bırakarak bıçakla kesiyorum. Kestiğim kısmı kaşıkla oyuyorum. İçerisinden çıkartmış olduğumuz patlıcanları kesinlikle atmıyoruz. Onları yemeğimizin iç harcında kullanacağız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Patlıcanların hepsini 2'ye bölerek iç kısmını çıkarttım. Daha sonra tuzlu suyun içerisine koydum. Patlıcanlara fırınlama işlemi yapacağız. Bunun için kasenin içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu koyuyorum, fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra patlıcanların her tarafını girecek şekilde yağlıyorum. Patlıcanları yağlamaya başlamadan önce fırınımı da 200 derece alt üst ayara açtım. Hazırlamış olduğum patlıcanları 200 derecelik fırına koyacağım. 25 dakika boyunca içerisi boş bir şekilde pişecek. Hazırladığım patlıcanları fırına götürüyorum. Onlar fırında pişerken biz de iç harcını hazırlayacağız. Bunun için patlıcanların içerisinden çıkartmış olduğumuz parçaları küçük küçük doğruyorum. Tencerenin içerisine 150 gram dana kıymasını ekliyorum. Dana kıymayı karıştırarak kavuruyorum. Bu aşamada kıymanızı karıştırarak kavurmaya özen gösterin. Böylelikle içerisinde hiçbir topaklanma olmayacak. Yeterince kavurmuş olduğumuz kıymanın içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. 1 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım, onu da içerisine ekliyorum. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Diriliği geçmiş olan kuru soğanların içerisine 3 adet sivri biberi küçük küçük doğradım, onları da ekliyorum. 5 dakika boyunca da biberleri kavuruyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası,
1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Bu aşamada salçanızı güzelce kavurun. Böylelikle kendine has ekşi tadını hissetmemiş olacaksınız. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberini ekliyorum. Karıştırarak bütün baharatların birbirine geçmesini sağlıyorum. Patlıcanın içerisinden çıkartmış olduğum parçaları da küçük küçük doğradım, onları da ekliyorum. 5 dakika boyunca da bunları kavuruyorum. Tarifimde 2 adet domates kullandım. Küp küp doğradığım domatesleri de iç harcına ekliyorum. Bu iç harcında su kullanmıyoruz. İçerisine koymuş olduğum domatesin suyu yeterli olacak. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Domatesler tamamen suyunu bırakıncaya kadar kavuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi domatesler de suyunu bırakmış. Bu aşama bizim için yeterli. Artık iç harcımızı ocaktan alıyoruz. 25 dakika boyunca patlıcanları kızarttık. Onları da fırınımızdan çıkarttık. Patlıcanların içerisini iç harcımızla dolduruyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kullanmış olduğum ölçüler tam geldi. Üzerine domateslerle kapak yapıyorum. Daha hoş gözükmesi için kenar kısımlarına küçük küçük parçalar halinde sivri biber koyuyorum. Derince bir kasenin içerisine 1,5 su bardağı suyu koyuyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekliyorum. Çeyrek çay bardağı zeytinyağını da koyduktan sonra salça tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu patlıcanların içerisine koyuyoruz. Bu arada fırınımızın derecesini de 180 dereceye düşürdük. ...180 derecelik fırınımızda sadece 20 dakika boyunca pişireceğiz. 20 dakikanın sonunda bostan patlıcanlı dolmalarımız hazır. Hala çok sıcakken servis için hazırlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir kızartma işlemi yapmadan, ocağımızı batırmadan gerçekten çok lezzetli yemek elde ettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Lokum kıvamında harika patlıcan dolmalarımızı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.